Merhaba arkadaşlar, Ev Modu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kış aylarının gelmesiyle beraber ve tabii ki doğalgaza gelen zamlardan dolayı gelen şişen faturaları nasıl indireceğiz? Bununla ilgili kısa tiyolar sizlere göstereceğim. Sizler de evinize bu tiyoları yerine getirip az da olsa faturaları indireceğinizi söyleyebiliriz. Tavsiye niteliğinde olan videomuza tekrardan hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde hemen videomuza geçiş sağlayalım. Dostlar 3 başlık halinde sizlere bunları söyleyeceğim. Bir tanesi ısınma sistemimize nasıl tasarruflu yapabiliriz? Nasıl burada tasarruf sağlayabiliriz? İkinci olarak ise sıcak suyumuz duşumuzda olsun ya da çeşmemizde armatürlerde akan sıcak suyla ilgili tasarruflarımızı söyleyeceğiz. Üçüncü olarak ise arkadaşlar ocağımızda yemek yaparken, çay demlerken vesaire buna da nasıl tasarruf sağlayacağımızı sizlere göstermek istiyorum. İlk başlığımız olan ısınma sistemimizdeki tasarrufların, tiyoların sizlere hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle peteklerimizin vanalarını termosatlı vanaya dönüştürmenizi öneriyoruz. Daha önce de elektrikle ilgili, tasarrufla ilgili video çekmiştik. Orada da buna değinmiştik. Eğer ki bu tip bir vanaya dönüş yaparsanız, örnek veriyorum şu ikinci numaraya getirirsek, bu oda sıcaklığını 18 derece gibi bir sıcaklığa geldiği zaman otomatik olarak sıcak suyu kesiyor. Eğer ki böyle bir vanalarınız yok ise mutlaka bütün vanalarınızı bu tip bir vanaya dönüştürün. Bunun fiyatı yaklaşık 200-250 TL arasında değişiyor. Ama tabii ki bilen bir usta tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Mutlaka böyle bir termosatlı vana alın. Eğer ki kombilerinizde de ayrıyetten hem kablolu hem de kablosuz olarak termosatlı vanalar söz konusu. Bunu da bağlatabilirsiniz. Arkadaşlar kış geldiği zaman yapmamız gereken arkadaşlar burada bir vida var. Bu vidada hemen alt tarafı da bakın şurada da delik yeri var. Mutlaka bütün peteklerinizin havasını almayı unutmayın. Bunu kış aylarına geldiğimiz zaman bir kontrol yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bir diğer önemli unsur ise peteklerimiz bütün yaz sıcak havalarda çalışmadığı için içindeki su tabakası aşağı doğru kayar ve buralara tıkanmaya başlayabilir. Bu da ne yapar? Bizim peteklerimizde fazla ısınma yapmaz. Örnek veriyorum. Şuradan sıcak su geliyor. Buradan da sıcak su gidiyor düşünün. Eğer ki şu taraf kapalıysa yapacağı şey sadece şurada sıcak olur ve de şu taraf sıcak olur. Dolayısıyla yeteri kadar ısıtmadığı için evimizin sıcaklığı istenilen seviyeye gelmez. Aynı zamanda kombili bir evde oturuyor iseniz tabii ki kombiniz daha fazla elektrik harcayacaktır ve tabii ki daha fazla da doğalgaz harcaması yapacaktır. Bu üç olayı değiştirin arkadaşlar. Bunu mutlaka yerine getirin. Değerli dostlar, şöyle bir ısıyı arka tarafa geçirmeyen bir sistem var. Bunun bir tarafı izocamlı gördüğünüz gibi, diğer tarafı ise bu şekilde bir sistem. Bunlardan mutlaka alın. Özellikle cam tarafı olan peteklerinizin arkasına bu şekilde yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz boylarda satılıyor ya da siz kendiniz alıp peteklerinizin arkasına uygun şekilde kesip koyabilirsiniz. Bu inanır mısınız? Çünkü peteklerdeki sıcaklık arkadaşlar duvara gelecektir. Eğer duvar çok soğuksa yeteri kadar içeri ısıtmayacaktır. Aynı zamanda bu petek duvarı da ısıtmaya çalışacağı için daha fazla enerji sarfiyatı yapacaktır. Dediğim gibi bu şekilde şöyle bir şey alabilirsiniz. Tabii ki bunları tam oturmadı. Evet, şu anda tam oturdu. Bu şekilde alıp arka taraflarını koyabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz boyutla mevcuttur arkadaşlar. Bu inanır mısınız yaklaşık %10'a yakın bir enerji ısı sarfiyatını önüne geçmiş durumda. Şimdi arkadaşlar salon tarafına geliyorum. Şimdi bakın, salon tarafında vereceğim tüyoları mutlaka iyi dinleyin. Aynı şekilde bir tane radyatörlü vana takın. Mutlaka bu önemli. Yani taktığın, daha doğrusu bunu siz yapamazsınız. Bir ustanın eli değmesi gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar, eğer ki sizin peteklerinizin önünde herhangi bir koltuk gibi bir engel varsa bunu olabildiğince kaldırın arkadaşlar. Yani bunu peteklerin önünü kapatmamaya çalışın. Ama evinizin durumuna göre eğer ki kapatmak zorundaysanız, kapatmanız gerekiyor ise arasını en az 25 santimlik bir mesafe boşluk bırakın. Eğer 30 santim yani 30 santim gibi bir mesafe bırakırsanız daha iyi. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Sıcaklık, yani peteklerde oluşan sıcaklık öncelikle şöyle yukarı doğru çıkar. Evi şu şekilde dolanır ve bütün eşyalar, öncelikle evin
içerisini ısıtmaya çalışır. Duvarlar öncelikle ısınır, arkasından eşyalar ısınır, arkasından da evin genel ortamı, sıcaklık artar, derecesi artar. Bu tabii ki eğer ki önünde bir engel var ise bu olabildiğince evi içini ısıtmayı geç yapacaktır. Daha fazla doğal gazınız harcanacaktır. Unutmayın. Bu çok çok önemli. Çünkü bu peteklerin önünü olabildiğince kapatmayın. Hem önünü kapatmayın arkadaşlar, hem de üstlerini sakın kapatmayın. Arkadaşlar şimdi burada peteğimi gösteriyorum. Diğer bir odadaki peteğim. Bakın önü açık, herhangi bir şekilde kapalı değil ve üstü de perdelerde ona göre yapılmış durumda. Eğer ki siz perdeleriniz direktmen peteğin önüne gelir ise sıcak direkt perdenin arkasında kalacaktır ve tabii ki içeriği ısıtmayacaktır. Siz istediğiniz kadar yakın, daha fazla enerji sizin harcayacaktır ve cebinizden daha fazla para çıkacaktır. Bu kadar basit. Arkadaşlar bir önemli olayımız ise camlarımız. Çünkü kışın camlarımızın etrafından, aralarından soğuk hava gelir. Bu tabii ki evi daha fazla soğutacaktır. Peteğimize buna istinaden daha fazla ısı verecektir. Şimdi bunun önüne geçebilmek için yapmanız gereken bazı unsurlar var. Bir tanesi şuradaki fitillerden bahsedelim. Arkadaşlar bu fitilleri eğer ki böyle çatlak tarzı ya da kuru bir tarzı fitiller varsa ya da kapattığınız zaman özellikle soğuk havalarda, kış aylarında etrafından böyle soğuk geliyorsa camımızın mutlaka fitillerinizi değiştirin arkadaşlar. Eğer ki değiştiremeyecek durumdaysanız vazelin sürebilirsiniz. O daha yumuşak. Yani şöyle alın parmağınıza şöyle vazelini etrafına gezdirin arkadaşlar. Bu buradaki fitili daha yumuşak yapacaktır. Ne kadar yumuşak olursa o zaman şu aradaki mesafeyi kapatacağı için soğuk havanın girmesine mani olacaktır. Ve tabii ki bir önemli olayımız ise eğer ki evlerinize imkanınız varsa çift camlı sisteme geçin doğramalarınızda. Yoksa yapacak bir şey yok. Etraflarını yine şu fitillerine dikkat edin. Fitilleriniz eskimemesi gerekiyor. Eğer ki cam tarafındaki fitillerinizde sorun var ise şeffaf silikon sıkabilirsiniz. İnce bir işçilik tabii ki gerekiyor. Sıkmadan önce iyi bir temizlik yapın. Ve kuru bir ortam olsun, yüzey olsun. Kuruduktan sonra buralara fitil taraflarına beyaz yani şeffaf silikon sıkabilirsiniz. Ama tabii ki cam taraflarına yani pencerenin açılış tarafına bunu yapamayacağınız için oradaki tek olayımız buradaki fitillerin değişmesi gerekiyor. Ufak bir tüyo daha var arkadaşlar. Bakın buradakiler kışlık ve yazlık ayarları var. Şurası alyan tarzı bir vida görüyorsunuz. Bunun işte yazlık ve kışlık ayarlayabilirsiniz. Bu ne yapıyor? Kışın daha fazla sıkıyor burayı arkadaşlar. Olayımız bu. Ama buradaki unsur yine fitillerimizden başlıyor. Eğer fitillerimiz ne kadar sağlam olursa olsun ve buradaki kışlık ayarını yaparsanız her pencere için daha iyi sıkacaktır. Bu sayede içeriye soğuk havanın girmesine engel olacaksınız. Az önce bahsettiğim olay, bakın bu peteğim direktmen dış tarafla bağlantılı durumda. Yani arka tarafı herhangi bir oda falan yok. Yani binanın dışı. O yüzden o az önceki bahsettiğim ısı tutan cihazları özellikle buralarda kullanmanızı tavsiye ederiz. Dediğim gibi istediğiniz boyutta alabilirsiniz. Kendiniz bile yaptırabilirsiniz veya elinize alıp kendinize buna uygun kesebilirsiniz. Benim anlattıklarım mevcut evinizin sistemine göre yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki önemli olan kışın sıcaklığı, yani evinizdeki sıcaklığı yine evinizin içinde tutmanızdan geliyor. Bununla ilgili olarak eğer ki bir ısı yalıtım, dışarıda mantolama yok ise arkadaşlar mutlaka yaptırmaya çalışın. Aşırı derecede bir enerji tasarrufu size sağlatacaktır binaların dışına. Diğer bir olay ise arkadaşlar, tabii ki benim yaşadığım evde mantolama var ama diğer bir olay ise arkadaşlar evin tavanı ve tabanında ses ve ısı yalıtımı olan yani yoksa yaptırmaya çalışın. Özellikle tavan tarafı eğer ki bir ısı yalıtımı yaparsanız arkadaşlar, çünkü sıcak hava her zaman yukarıya çıkar. Eğer ki orasında bir ısı yalıtımı varsa sizin sıcaklık evinizin içerisinde dolaşır durur, öyle söyleyeyim. Aşağıda tarafta da yine bir ısı yalıtımı ve ses yalıtımı olursa da aynı şekilde de sıcaklığın aşağı tarafa geçmesini engeller. Bir de alttan ısıtmalı evler var. Yani bu gerçekten de çok iyi bir sistem. Eğer ki alttan ısıtmalı ev olursa, çünkü sıcaklık hani evinizin altı sıcak olacaktır. Ya genellikle doğalgazlı yani kombili evlerde
Genellikle aşağıdaki komşu işte bir odaya oturuyor kışı boyunca. O oturmadığı odalarda ise petekleri açmıyor. Dolayısıyla sizin eviniz buz gibi olabiliyor. Değerli dostlar, son bir püf noktamız daha var. Sizlere söyleyeceğimiz olay şudur. Çalışan arkadaşlar genellikle giderken iş yerine bunu kapatırlar, ikiye getirirler ya da eğer ki böyle termosatlı bir vanaları yok ise tamamen kapatıp giderler. Akşam evlerine geldikleri zaman evleri buz gibi olacaktır. Sonra gelecekler bunu sonuna kadar körükleyecekler. Dolayısıyla ne olacak? Akşama kadar soğuyan evi tekrar ısıtmak için petek kombimiz ya da merkez ısıtma varsa fark etmiyor. Hepsi için geçerli bu. Daha fazla doğalgaz harcayacaktır. Hem pompa sistemini çalıştıran motora gelen elektrik daha fazla harcanacaktır. Hem de arkadaşlar evinizi ısıtmak için baya bir doğalgaz yanacaktır. Ve tabii ki siz eve geldiğiniz zaman daha fazla bir soğukta oturmuş olacaksınız. Yani eviniz buz gibi olacak, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yapmanız gereken olay şu. Mutlaka işe giderken bunu en azından termosatlı vanalar için konuşuyorum. 2,5'lara tutun. Yani 19-20 dereceyi tutabilirsiniz. Tabii ki dışarının havanın sıcaklığına bağlı olacak şekilde. 3'e de getirebilirsiniz. Genellikle oda sıcaklığı bir insanın yaşayabileceği, yani sağlıklı yaşayabileceği oda sıcaklığı 22 derece civarlarındadır. Bu şekilde tutarsanız akşam eve geldiğiniz zaman eviniz daha ılık olacaktır ve tabii ki siz daha sonra bunu açsanız bile fazla doğalgaz yanmayacaktır. Çünkü bu sıcaklığa hemen ulaşacaksınız. Değerli dostlar, şimdi ikinci maddemize geliyoruz. Yani birinci maddemizdeki ısı ile ilgili anlatacaklarım temelde bunlardır. Atladıklarım var mıdır? Yoktur diye düşünüyorum. Çünkü üzerine bayağı bir çalıştım diyebilirim. İkinci maddemiz ise sıcak sudaki tasarrufumuzu nasıl yapacağız? Hemen buna da bir bakalım. Değerli dostlar, şimdi sıcak sudaki tasarruflarımıza değineceğiz. Öncelikle ister kombili evde yaşayın, isterseniz merkezi ısıtma sistemlerinde yaşayın. Fark etmiyor. Hepsi için geçerli bir unsur. Sıcak suyu açacağınız zaman arkadaşlar, şurası sıcak su benim çeşmemde. Yapmanız gereken olay şu. Eğer ki sıcak su ulaşmak istiyorsanız şunu yapmayacaksınız. Bu çok yanlış bir olay. Yani sonuna kadar körüklemek çok yanlış bir olay. Çünkü sıcak suyu gelebilmesi için bayağı bir kombinizin ya da merkezi büyük kombilerde olsun daha fazla yakacaktır. Bu sıkıntıdır. Yapmanız gereken olay şu. Eğer sıcak su ulaşmak istiyorsanız çeşmenizin altına bir tane kova koyun. Bu tarz bir şey de olabilir. Hemen şu pozisyonda sıcağınız suyunuzu açın arkadaşlar. Da biraz daha kısabilirsiniz. Bu sayede hem su tasarrufu sağlamış olursunuz. Bu suyu başka yerde kullanırsınız. Hem de sıcak suya çabucak ulaşmış olursunuz. Bu hepsi için geçerli. Hem mutfağınıza hem banyonuza hem de duşunuzda bu sisteme geçebilirsiniz. Bakın şu anda sıcak su akmaya başladı. Şimdi ben bu suyu da alıp ister burada dursun altında işte bulaşık yıkamak için elinizle bulaşık yıkamak için kullanabilirsiniz. İsterseniz başka yerde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hem su tasarrufunu sağlamış olursunuz hem de normal sıcak suyunuza çabuk ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Aynı sistem banyo için de geçerli arkadaşlar. Burası sıcak su. Siz burada sıcak su ulaşmak istiyorsunuz. Sıcak suyunuzu şu şekilde az açmanızı tavsiye ediyoruz. Sıcak suyun gelmesi daha çabuk olacaktır. Sonuna kadar sakın körüklemeyin. Açmayın sonuna kadar. Hem sıcak suya ısısı düşük gelecektir. Hem de gereksiz bir şekilde fazladan enerji harcamış olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki en önemli olayımıza geliyoruz. Suyun en çok harcanan olayı ise duş olayımız arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bunu da yapacağız. Şimdi diyelim ki duş alacaksınız, banyo yapacaksınız. Altına bir tane kova koyun. Yapmanız gereken sıcak suyunuzu açın. Şu şekilde açın, yani orta seviyede açın. En azından sıcak suya gelene kadar ki suyumuz boşa gitmemiş olacaktır. Bu suyumuzu alıp tuvaletinizde dahi kullanabilirsiniz. Hem su tasarrufu yapmış oluyorsunuz hem de istediğiniz şekilde sıcak suyumuza ulaşmış olursunuz. Sıcak suyumuzu da bu şekilde hallettik. Dediğim gibi hem su tasarrufu sağlarsanız hem elektrik tasarrufu sağlarsanız
Hem doğalgaz tasarrufu sağlarsınız hem de istediğiniz ısıya anında ulaşırsınız dediğim tiyoları, taktikleri yerine getirin. Mutlaka hepiniz bunu biliyordur ama biz elimizden geldiği kadar sizlere ev modu kanalı olarak bunlara değindik. Şimdi son maddemize geliyoruz. Son maddemiz ise arkadaşlar mutfaktaki kullandığımız ocağımızla ilgili yapacağımız, söyleyeceğimiz tüyolar. Dostlar, akşam eve geldiniz. Dün bir gün öncesinden yemek yaptınız. Bunu aldınız, dolaba koydunuz ve dolaptan çıkardınız, getirdiniz. Hop, ocağımızı yaktık, ısıtmaya başladık. Bakın, çok yanlış bir olay yapmış olursunuz. Çünkü buzdolabında zaten soğumuş olan bir tencerenizdeki yemeğiniz, ekstradan bunu ısıtmak için daha fazla siz altta ocakta yakacaksınız. Ocağınızı yakacaksınız, doğalgaz harcayacaksınız. Yapmanız gereken olay şu. Hemen şimdi sizlere böyle bir kurgu şeklinde göstereceğim. Akşamdan yemeği yaptınız, dolabınızdan çıkardınız arkadaşlar, getirdiniz, ocağınızın üstüne bıraktınız. Şu şekilde yarım bıraktınız. Yarım saat, en az yarım saat gibi bir süre mutlaka hiçbir şekilde ocakta yakmayın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin. Bu sayede tenceremiz dahil yemeğimizin içi de ekstra oda sıcaklığına kadar ısınacaktır. Arkadaşlar, ondan sonra gelin ocağımızı yakın. Yakarken de mutlaka dikkat etmeniz bir unsur. Sonuna kadar körüklemeyin. Mutlaka orta sıcaklıkta ocağımızın altını açın. Unutmayın, bunu sonuna kadar açıp hem yemeğinizi yakarsınız hem ekstradan da doğalgaz harcamış olursunuz. Bunun haricinde bir tavsiyemiz daha var. Yemeklerinizi olabildiğince düdüklü tencerede yapmaya çalışın. Eğer ki düdüklü tencerede sürekli kullanamıyor iseniz tencerelerinizi ısıtırken, yani yemeklerinizi ısıtırken veya yaparken kapağı her zaman kapalı olsun arkadaşlar. Kapalı kapak olsun. Yani üstü açık, ağzı açık bir şekilde yemeklerinizi pişirmeye kalkmayın, yapmaya kalkmayın veya ısıtmaya kalkmayın. Mutlaka kapaklarını kapatın. Ama dediğim gibi olabildiğince düdüklü tencere kullanmaya dikkat edin. Çünkü buharla da yemekler pişer. Bunu unutmayın. O buharın dışarı çıkmasına engel olun. Direkt tenceremizin ya da düdüklü tenceremizin içinde hapsi olduğunu düşünün. O ekstra size az bir enerji sarfiyatı yapacaktır. Ya bunlar damlaya damlaya göl olur mantığıyla arkadaşlar, ufak ufak yerlerden kısacağız. Yapacak bir şey yok. Doğalgazlara zam geldi, elektriğe zam geldi. O zaman biz de ne yapacağız? Ev ekonomimize bir katkıda bulunmak için bu tip tüyoları yerine getireceğiz, uygulayacağız. Aksi halde faturalar şiştikçe şişiyor. Özellikle kış aylarında ve soğuk bir dışarısı hakikaten çok soğuk. Buz kesiyor. Böyle bir ortamda, böyle bir soğuklukta diyelim, faturalarımızı fazla şişirmemek için, düşürmek için elimizden geldiği kadar bize ev ekonomisine katkı sağlayacak tüyoları sizlere söyledik. Sizlere bunları yerine getirirseniz inanın daha fazla cebinizden para çıkmadığını göreceksiniz. Değerli dostlar, ev modu kanalı olarak sizlere doğalgaz faturalarımızdaki tasarrufu nasıl sağlarız? Bununla ilgili 3 başlık halinde sizlere göstermeye çalıştık. Umarım faydalı olan bir içerik olmuştur. Yoruma yazmanızı, en azından bir nokta bile koysanız bizlere destek sağlarsınız arkadaşlar. Sorularınız olursa da mutlaka yoruma yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.